Dünyanın en büyük adası, üzerinde sadece 56 bin kişinin yaşadığı devasa bir buz kütlesi. Ama bugünlerde Beyaz Saray'ın gizli odalarında, Pentagon'un tozlu haritalarında tek bir isim fısıldanıyor: Grönland. Amerika'nın bu adaya özel bir planı var: 5 adımda knockout etmek. Tüm detaylarını adım adım anlatacağız. Eğer Amerika Grönland'ı satın almak istiyor haberlerini sadece bir Trump çılgınlığı sanıyorsanız fena halde yanılıyorsunuz. Amerika'nın tüm gücünü göstereceği bir savaş senaryosu bizi bekliyor. Buzulların altındaki trilyon dolarlık hazineye kim çökecek? Bugün haritaların yeniden çizildiği, Grönland'ın Amerika'nın 51. eyaleti olma senaryosunu konuşuyoruz. Kemerlerinizi bağlayın çünkü jeopolitik bir soğuk satranç oyunu oynuyoruz. Hedefimiz bu videoyla ailemize 1000 yeni jeopolitik meraklısı katmak. Eğer siz de haberlerde duyuyorum ama olayın arka planı ne diyorsanız şu an tam o an. Aşağıdaki abone ol butonuna basın. Çünkü burada sadece bilgi değil, vizyon da paylaşıyoruz. Hazırsanız buzları eritmeye başlayalım. Öncelikle şunu anlamamız gerekiyor: Grönland, modern dünyanın en stratejik noktalarından biri. Haritaya baktığınızda görüyorsunuz. Kuzey Amerika, Avrupa ve Arktik Okyanusu arasında kilit bir konumda. İklim değişikliği Arktik'teki buzulları erittikçe yeni deniz yolları açılıyor. Kuzeybatı geçidi ve Kuzey Deniz Yolu. Bu yollar Asya ile Avrupa arasındaki ticaret mesafesini binlerce kilometre kısaltıyor ve Grönland bu yeni ticaret yollarının tam merkezinde. Amerika'nın Grönland'da zaten önemli bir askeri varlığı var: Thule Hava Üssü. Bu üs, Soğuk Savaş döneminden beri Amerika'nın erken uyarı radar sistemlerinin merkezlerinden biri. Rusya ve Çin'den gelebilecek balistik füzeleri tespit etmek için kritik öneme sahip. Ancak şimdi durum değişiyor. Rusya ve Çin Arktik'te hızla askeri varlıklarını artırıyorlar. Rusya, Kuzey Filosu'nu modernize ediyor ve Arktik kıyılarında yeni askeri üsler kuruyor. Çin ise kendini yakın Arktik devlet ilan ederek bölgeye ilgi gösteriyor. Ve en önemlisi kaynaklar. Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Servisi'ne göre Grönland'ın sularında dünya petrol rezervlerinin %13'ü ve doğalgaz rezervlerinin %30'u bulunuyor olabilir. Amerika Birleşik Devletleri için Grönland yeni bir heves değil. 1867'de Dışişleri Bakanı William Seward ilk teklifi verdiğinden beri Washington bu adaya aşık. Neden mi? Çünkü Grönland, Kuzey Amerika'nın çatısındaki bir uçak gemisi gibi. İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nın buraya bir meteoroloji istasyonu kurma girişimi, Amerikalıların tüylerini diken diken etmişti. O günden beri Grönland, Amerika'nın arka bahçesi olarak görülüyor. Peki işin maddi boyutu ne? Trump 2019'da bunu almalıyız dediğinde Danimarka Başbakanı buna saçma demişti. Ama işin cüzdan tarafı hiç de saçma değil. 1867 ilk girişim. 1867'de, evet, Alaska'yı Rusya'dan satın aldığı yıl. Amerika Dışişleri Bakanı William Seward, Grönland'ı satın almayı düşündü. Ancak Alaska Anlaşması o kadar tartışmalıydı ki Grönland fikri hiç gündeme gelmedi. 1946, İkinci Dünya Savaşı sonrası. İkinci Dünya Savaşı'ndan hemen sonra 1946'da Amerika, Danimarka'ya Grönland için 100 milyon dolar teklif etti. Bugünün parasıyla yaklaşık 1,5 milyar dolar. Danimarka reddetti. 2019 Trump önerisi ve sonra 2019'da Trump geldi ve Grönland'ı satın alalım dedi. Basın toplantılarında yarı şaka yarı ciddi konuştu. Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen bunu absürt olarak nitelendirdi. Trump kırıldı ve Danimarka ziyaretini iptal etti. Ama şimdi 2026'da Trump tekrar başkan ve bu sefer daha ciddi görünüyor. Askeri güç kullanma ihtimalinden bile bahsetti ki bu uluslararası toplumda şok etkisi oluşturdu. Amerika, Grönland'ı bir emlak projesi olarak görüyor. Ancak parayla olmayınca devreye yumuşak işgal ve stratejik çevreleme giriyor. Şu an Thule Hava Üssü, yeni adıyla Pituffik Uzay Üssü, Amerika'nın Grönland'daki en büyük fiziksel varlığı. Burası Moskova'dan fırlatılacak bir füzeyi tespit etmek için kurulan ilk savunma hattı. Pentagon için Grönland artık sadece bir buz kütlesi değil, Arktik'in uçak gemisi. Neden mi? Çünkü bu ada süper güçlerin nükleer füzelerinin geçmek zorunda olduğu en kısa rotanın tam üzerinde duruyor. Buraya sahip olan Kuzey Yarımküre'nin gökyüzünü mühürler. Bugün Rusya ve Çin bölgede agresif bir sessiz kuşatma yürütüyor.
Beyaz Saray raporlarına göre Rus nükleer bombardıman uçakları Amerikan radar sistemlerini test etmek için Grönland semalarında devriye atıyor. Rus denizaltıları ise küresel internetin şah damarı olan denizaltı kablolarının hemen yanında pusuda bekliyor. Arktik'in yeni demir perdesi. Tehdit sadece uçaklardan ibaret değil. Rusya soğuk savaştan kalma 50'den fazla üssü tozlu raflardan indirdi. Alanya, Guba ve Kola Yarımadası'ndaki üslerden havalanan uçaklar Grönland'ı bir kalkan değil bir zafiyet noktası haline getirmeyi hedefliyor. Öte yandan Çin bölgeye kürekle giriyor, yani ekonomiyle. Grönland'ın devasa nadir toprak elementleri rezervlerini kontrol etmek, 21. yüzyıl teknolojisini kontrol etmek demek. Çin'in Kutup İpek Yolu planı, Amerika'nın Arktik savunmasını bypass etmek üzere tasarlandı. Pentagon'un korkusu şu: Grönland bir sabah uyandığında üzerinde Amerikan bayrağı değil, bir Rus ya da Çin askeri karakolu görebilir. Grönland'ın savunması teknik olarak Danimarka'ya aittir. Ancak Amerika ile Danimarka arasındaki askeri güç farkı o kadar büyüktür ki herhangi bir karşılaştırma anlamsız kalır. Bu ezici dengesizlik rakamlarla daha net anlaşılmaktadır. Bütçe. Amerika'nın 1,5 trilyon doları aşan devasa askeri bütçesine karşılık Danimarka'nın bütçesi yaklaşık 12 milyar dolar. Personel. Amerika 1,4 milyon aktif personele sahipken Danimarka'nın toplam asker sayısı sadece 20 bin. Hava gücü. Amerika'nın 13 binden fazla uçağına karşılık Danimarka'nın envanterinde yaklaşık 40 uçak bulunmaktadır. Deniz gücü. Amerikan donanmasında 11 nükleer uçak gemisi ve 70 denizaltı görev yaparken Danimarka'nın hiç denizaltısı yoktur ve yalnızca 9 fırkateyni vardır. Bu tabloya ek olarak Grönland'ın kendi ordusu bulunmamaktadır. Adanın tek savunma gücü, efsanevi dayanıklıklarıyla bilinen ancak bir muharebe birliği olmayan 12 kişiden oluşan Sirius köpekli kızak devriyesidir. Operasyon planı 5 adımlık knockout. Pentagon'un Grönland'ı güvence altına alma planı bir kaba kuvvet gösterisinden ziyade cerrahi bir operasyon gibidir. Adım adım bakalım. Operasyon fiziksel bir çıkarmayla değil, tam bir izolasyonla başlar. Amerika uçak gemisi tabanlı elektronik savaş uçağı EA-18G Growler uçakları ve özel uyduları kullanarak adaya dijital bir göz bağı çeker. Bu hamle Grönland'ın dış iletişimini anında bloke eder ve Nuuk'taki komuta merkeziyle Kopenhag'daki Danimarka hükümeti arasındaki bağlantıyı tamamen koparır. Hava hakimiyeti. F-35 ve F-22 savaş uçakları havalanarak Washington kontrolünde mutlak bir uçuşa yasak bölge ilan eder ve gökyüzü ilk saat içinde Amerika kontrolüne geçer. Hava indirme. İletişim kesildikten sonra ağır makineleri taşıyabilecek kapasiteye sahip tek havaalanları olan Kangerlussuaq ve Narsarsuaq pistlerine 11. Hava İndirme Tümeninden paraşütçü birlikler indirilerek köprü başı tutulur. İkinci adım deniz ablukası. Rusya veya Çin'in müdahalesini önlemek amacıyla Amerikan donanması, Grönland, İzlanda ve Birleşik Krallık arasındaki stratejik geçişi kapatır. Sonar duvarı. Virginia sınıfı saldırı denizaltıları, Kuzey Atlantik'in derinliklerinde görünmez bir sonar duvarı oluşturarak Rus Kuzey Filosu'na ait denizaltıları avlar ve caydırır. Limanların ele geçirilmesi. Arleigh-Burke sınıfı destroyerler eşliğindeki amfibi gemiler, başkent Nuuk'a hovercraftlar aracılığıyla deniz piyadelerini ve özel araçları çıkarır. Bu sayede idari liman tek bir kurşun atılmadan ele geçirilir. Üçüncü adım lojistik sıçrama. Grönland'ın şehirlerini birbirine bağlayan yolların olmaması ve ağır Abrams tanklarının yumuşak donmuş toprak içine batma riski nedeniyle strateji, hava yoluyla taşınabilen daha hafif araçlara dayanır. Mobil ateş gücü. Amerika, M10 Booker benzeri tanklar ve Stryker zırhlı araçlarını hava yoluyla naklederek yeni savunma bölgelerini korur. Altın Kubbe. Hemen ardından binlerce askeri müteahhit tüm Kuzey Amerika kıtasını koruyacak sarsılmaz bir füze kalkanı olan Altın Kubbe'yi inşa etmek için bölgeye getirilir. Dördüncü adım, sessiz varlıkların güvenceye alınması. Bu aşama görünmeyen varlıkların ve denizaltı veri kablolarının korunmasına odaklanır. Rus gemilerinin küresel iletişimi kesecek bir durdurma anahtarı kullanma tehdidine karşı sualtı dronları ve özel ekipler konuşlandırılır. Adadaki Amerikan varlığı hızla 150 personelden 10.000 askere çıkarılır ve Soğuk Savaş döneminden kalma 50 bölge yeniden aktif hale getirilerek kalıcı bir askeri ayak izi oluşturulur. 5. adım dönüşüm ve altyapı.
Son adımda Pituffik uzay üssü, F-35 filoları ve gelişmiş füze savunması için çok alanlı devasa bir merkeze dönüştürülür. Güneyde ise sivil derin su limanları inşa edilerek çift kullanımlı bir altyapı oluşturulur. Bu limanlar gerektiğinde hızla Amerikan donanması destroyerlerine ve denizaltılarına ev sahipliği yaparak Kuzey Atlantik'teki Rus hareketliliğinin hassas takibini sağlar. Amerika'nın Grönland'ı güvence altına almak için hazırladığı varsayımsal plan, bilim kurgu filmlerini aratmayan, yüksek teknolojili ve çok katmanlı bir güç gösterisidir. Bu sadece bir asker çıkarması değil, teknolojik bir hakimiyet operasyonudur. Rusya bölgede yeni bir demir perde inşa ederek Arktik'teki askeri varlığını agresif bir şekilde artırıyor. Moskova, 50'den fazla Sovyet dönemi üssünü yeniden etkinleştirmiş ve bu ileri karakolları S-400 füzeleri ve elektronik karıştırıcılarla donatmıştır. Asıl tehlike ise gözden uzak ve sessizce ilerlemektedir. 1. Deniz altındaki Kill Switch. Rus gemileri, Kuzey Amerika ile Avrupa arasındaki hayati internet iletişimini sağlayan denizaltı veri kablolarının haritasını titizlikle çıkarmaktadır. Bu faaliyetin amacı potansiyel bir kriz anında küresel interneti kesintiye uğratabilecek gizli bir kapatma anahtarı hazırlamaktır. 2. Radarları test eden hayalet uçuşlar. Rusya, nükleer kapasiteli bombardıman uçaklarını doğrudan Grönland'a doğru uçurarak Amerikan radar sistemlerini sürekli olarak test etmektedir. Bu hesaplanmış sondajlar, Amerikan güçlerini kalıcı bir savunma pozisyonunda kalmaya zorlayarak yıpratmayı amaçlamaktadır. Rusya'nın bu görünmez hamleleri, Washington'ı geleneksel bir askeri müdahalenin çok ötesinde dijital ve fiziksel hakimiyeti aynı anda hedefleyen bir karşı strateji geliştirmeye zorluyor. 6. Sonuç. Yeni bir çağın şafağı. Grönland artık sadece buzdan bir ada değil, küresel güç dengesinin kalbi. Trump'ın 2019'da Grönland'ı satın alma teklifi başta şaka gibi gelse de bugün Pentagon'un stratejik planlarının en ciddi parçası. Buzlar eriyor, ticaret yolları açılıyor ve Arktik ısınırken jeopolitik tansiyon da yükseliyor. Grönland'ı kontrol eden yarının dünyasını da kontrol edecek. Arktik satrancında şahmat hamlesini kim yapacak? Hep birlikte göreceğiz. Grönland'ın geleceği. 51. eyalet mi, bağımsız devlet mi? Amerika'nın Grönland'ı işgal etmesine gerek kalmayabilir. Çünkü Amerika içeriden fetih yöntemini kullanıyor. Grönland halkı Danimarka'dan bağımsız olmak istiyor. Ancak bağımsızlık demek, yıllık 600 milyon dolarlık Danimarka desteğinin kesilmesi demek. İşte tam burada Sam amca devreye giriyor. Danimarka'dan ayrıl, savunmanı ve ekonomini ben üstleneyim diyor. Eğer Grönland bağımsızlığını ilan ederse savunma anlaşması yapacağı ilk ülke Amerika olacak. Bu da Grönland'ı kağıt üzerinde bağımsız, fiilense bir Amerikan askeri valiliği yapacak. MIT Akademisi raporunda belirtilen tarafsız kalan ülkelerin daha kolay hedef olması kuralı Grönland için de geçerli. Askeri bir işgal şu anlama gelir: NATO'nun çöküşü. Danimarka bir NATO üyesi. Madde 5, bir üyeye yapılan saldırının tüm üyelere yapılmış sayılmasını öngörüyor. Eğer Amerika Danimarka'ya saldırırsa diğer NATO üyeleri ne yapacak? Madde 5'i uygularlarsa Amerika'ya karşı savaş açmak zorunda kalırlar. Uygulamazlarsa NATO öldü demektir. Batı ittifakının sonu. Avrupa Birliği ve Avrupa ülkeleri şok olur. Amerika ile tüm ittifaklar sorgulanır. Avrupa kendi savunma gücünü oluşturmaya çalışır. Transatlantik ilişkileri tamamen kopar. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi. Rusya ve Çin Amerika'yı kınamak için hemen Birleşmiş Milletler'e gider. Amerika veto eder ama dünya kamuoyunda tamamen izole kalır. Ekonomik yaptırımlar. Avrupa Amerika'ya ekonomik yaptırımlar uygulayabilir. Amerika-Avrupa Birliği ticareti yılda 1,2 trilyon dolar. Bunun yok olması her iki taraf için felaket olur. Rusya ve Çin'e yeşil ışık. Amerika, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesine veya Çin'in Tayvan'ı almasına karşı artık hiçbir meşru argümana sahip olamaz. 2050'de Grönland'ın durumunu tahmin edersek, en olası Grönland serbest ortaklık anlaşmasıyla Amerika ile bağlantılı bağımsız bir devlet. Danimarka ile bağları tamamen kopmasa da çok zayıflamış durumda. İkinci olasılık, Grönland hala Danimarka'ya bağlı ama Amerika'nın ada üzerinde fiili kontrolü var. Ekonomik ve askeri anlamda tamamen Amerika'ya bağımlı. Üçüncü olasılık, Grönland, Danimarka'dan tamamen bağımsız ve çok taraflı bir dış politika izliyor. Amerika, Avrupa Birliği ve Çin'le dengeli ilişkiler. Dördüncü olasılık,
Durum 2025'teki gibi devam ediyor. Grönland hala Danimarka Krallığı'nın bir parçası. Yorumlarda buluşalım. Her birini tek tek okuyorum. Bu arada videonun başında söz verdiğiniz o abone ol butonuna basmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki GZT analizinde dünyanın bir başka sıcak ya da soğuk noktasında görüşmek üzere. Hoşça kalın.